Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz kaşar peynirinin böyle aktığı bayat ekmekle yapacağımız börek tarifi vereceğim. Kesinlikle inanılmaz lezzetli oluyor ve emin olun kimse bayat ekmekten yapıldığını anlamıyor. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Ben de bayat olarak böyle büyük bir pidem vardı. Onu kullanacağım. Dilerseniz siz normal somon ekmeği de kullanabilirsiniz. Öncelikle pidemi böyle şeritler halinde kestikten sonra her şeridi ikiye bölerek küçük küçük parçalar oluşturuyorum. Burası çok önemli. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pidemi tamamen doğradım. Şimdi bunu çok geniş bir kaba alıyorum ve diğer taraftan da ayrı yerde harcını hazırlıyoruz. Bunun için büyük bir cam kaseye 6 adet yumurta ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla 2 dakika çırpıyoruz. Burası çok önemli. Evet, yumurtamı homojen bir şekilde çırptıktan sonra 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tepeleme yemek kaşığı un ilave ettikten sonra tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz bu sıvı harcı bütün ekmeklerimizin üzerine gezdiriyoruz bu şekilde. Spatula yardımıyla alttan üste alarak bu şekilde bütün ekmekleri ıslatana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekmeklerim gayet güzel ıslandı. Bu aşamadan sonra sadece arkamızı toplayana kadar bir müddet bekletiyoruz ekmeklerimizi. Bu sayede biraz daha yumuşamış oluyor ekmekler. Evet, gördüğünüz gibi ekmeklerim yumuşadıktan sonra şimdi spatula yardımıyla böyle eze eze tekrardan karıştırıyoruz ve daha homojen bir şekilde hamur haline getiriyoruz. Evet, ekmeklerimizi iyice hamur haline getirdikten sonra ikiye bölüyoruz ve yarısını fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştirdim ilk etapta. Ama sonra baktım ki tepsi bu hamura göre büyük geldi. O yüzden değiştirdim. Evet, gördüğünüz gibi hamurumun yarısını tepsime döktüm. Daha sonra spatula yardımıyla bu şekilde eze eze bütün her tarafını yayıyoruz. İnce bir tabaka olması gerekiyor. Burası çok önemli. Daha sonra önceden hazırlamış olduğum 250 gram beyaz peynirimi ufaladıktan sonra yarım demet maydanozumla birlikte karıştırdım ve üzerine ilave ediyorum. Evet, peynirlerimi dağıttım. Şimdi buzluktan çıkarmış olduğum tereyağını her tarafına dengeli olarak rendeliyorum. Burası çok önemli. Bu aşamada dilerseniz kaşar peyniri eklemeyebilirsiniz. Ben de fazladan olduğu için bu şekilde üzerine 4 adet dilim halinde kaşar peyniri ekliyorum. Evet, kaşar peyniri de ekledikten sonra tekrardan geri kalan hamurumu bu şekilde her tarafına yayıyorum gördüğünüz gibi.
Bu aşamada hamuru her tarafına gördüğünüz gibi taksim ediyorum öncelikle. Daha sonra spatula yardımıyla bastıra bastıra yayıyorum. Evet, böreğimizin ikinci katını da yaptıktan sonra bir adet yumurta sarısını her tarafına sürüyorum. Bu aşamada dilerseniz üzerine çörek otu, susam da serpebilirsiniz ama benim pidemde zaten susam olduğu için ekleme gereği duymadım. Evet, daha sonra aynı ortasına yaptığımız gibi tereyağını, buzlu tereyağını her tarafına dengeli olarak rendeliyoruz. Bu aşamayı mutlaka atlamayın arkadaşlar. İnanılmaz lezzet katıyor. Dengeli bir şekilde her yerden buram buram tereyağı kokusu geliyor, emin olabilirsiniz. Evet, tereyağını da ekledikten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü dengeli bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Şuraya bakın, ekmek olmasına rağmen nasıl güzel kabardı. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğim fırından çıktı. Bu aşamada soğumasını beklemeden hemen kesip size kaşar peynirinin akışkanlığını göstermek istiyorum. Özellikle sesini kısmadım ki çıtırtılığını duyun istiyorum. Evet, şimdi spatulamı daldırdım ve ortasından böyle bir dilim kaldırarak şuraya bakın. Of 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 of, şuraya bakar mısınız? Ay, gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şu an iftarı iple çekiyorum. Şuraya bakın. Kaşar peyniri nasıl da uzadı gidiyor. Ay, çok lezzetli görünüyor gerçekten. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte bayat ekmeklerimizi değerlendirdik. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Emin olabilirsiniz. Böyle üstü çıtır çıtır, altı çıtır çıtır, içi yumuşacık, ıslak ıslak bir börek oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.